Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen emanet ve teklif-i ilahiden kasıt nedir? Mütenahi olan bir şeyle gayrimütenahi nasıl bilinebilir? Sınırlı olan mevcudat, sınırsız olan esma ve sıfat-ı ilahiye nasıl mikyas olabilmektedir? Kur'an-ı Kerim'de İnna aradna'l emanete ale's semavati vel ardı vel cibali feebeyne en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalaha'l insan. Ayeti celilesinde bahsedilen emanet herhalde anlatılıyor. Cenab-ı Hak orada kemal-i azametle ferman ediyor. Ya eyyühellezine amenüttekullaha ve kulu kavlen sedîde. Yuslih lekum a'mâlekum ve yagfir lekum zunubekum ve men yuti'illâhe ve rasûl. Sonra 3. ayet oldu. Evet, bulamadım. İnna aradna'l emanete ale's semâvâti vel ard. Ondan sonra. Biz emaneti semavat ve arza arz ettik. Onlar üzerlerini almadan, taahhüt etmeden, o emanetin altına girmeden kaçındılar, çekindiler buyuruyor. Sonra insan onu sırtına aldı. İnsan zalum ve cehur. Evvela bu münasebetle sorulan, ben bu ayetin manasını arz edeyim. Ayetten öyle anlaşılıyor ki, çokları da öyle anlamış, İnsan emaneti sırtına alıyor, zalim ve çok cahil olduğundan. Hak hukuk tanımayan, mütecaviz bir varlık ve aynı zamanda çok cahil, önünü görmeyen bir varlık olduğundan emaneti sırtına almıştır gibi anlaşılıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim, kendisine baktığımız zaman ayetin sibakından da anlaşılacağı ve üzere, İnsan zalum ve cehul olduğundan emaneti üzerine alıyor, bu zalumiyet ve cehuliyetten kurtulsun diye. Bir maksat, bir maslahat için fıtratına hakikatları kavrayamama durumu derc edilmiş ve mütecaviz olma durumu derc edilmiş. Bu mütecaviz olma durumu ve hakikatları tanımama durumu ancak bu mukaddes emaneti sırtına alma suretiyle bertaraf edilecek. Bu yönüyle emaneti ele aldığımızda insanın kendi kendini bilmesi, kendini idrak etmesi veya şeriat-ı garra, dini mübin İslam şeklinde anlıyoruz. Bir diğer yönüyle emanet insana Allah tarafından verilmiş benlik, şahsiyet, benlik kazanma sırları. İnsanın bu işi kabul edip etmemesine adeta bakılmamış. Ayet-i kerimenin anlatması sadece bir temsilden ibarettir. İnsan bu emanet sayesinde, yani benlik, şahsiyet kazanma, benliği elde etmenin sırları, insanda inkişaf etmesi. Bu sayede Cenab-ı Hakk'ı bilir hale gelmiştir. Yani bu emanetin ikinci tefsirinde bunu görüyoruz ki ikinci suali ona bağlamış. Tekrar edeyim. Bir manasıyla emanet, insanın sırtına yüklenir, insanın kendi kendini idrak etmesi ve şeriat-ı garra, insana tahmil edilmiş, insan mükellef kılınmıştır. Ta insan zalumiyetten ve cehuliyetten çıksın, çok zalim, çok cahil olmadan kurtulmuş olsun. Bu emanetin çok vücuhu var diyor tefsirci. Vecihlerinden bir tanesi de benlik kazanma, şahsiyetini bulmanın sırlarıdır. İşte bu manada esasen Cenab-ı Hakk'ın bilinmesine, sıfat-ı ilahinin ihate edilmesine, esma-i ilahinin idrak edilmesine vesiledir emanet. Dağın, taşın, ağacın, otun, hatta bağışlayın sair hayvanatın bir şahsiyeti, bir benlik kazanmaları bahis mevzu değildir. Belki sadece onlara ait, dikkat buyurun, şahsiyet ve benliği temsil eden melaike-i kiram vardır, tesbihatlarını temsil ederler, fiili ve cebri ubudiyetlerini temsil ederler. İnsana gelince, rahmaniyet ve rahimiyetin muktezası olarak insana bir irade verilmiş ve insan iradesi sayesinde şahsiyetini bulur, benlik kazanır. Hayatının sonuna kadar tam benliğine sahip olabilme, tam benliğiyle zuhur edebilmenin sırlarını araştırır. Zahiren benliğini araştırma, benliğini bulma mevzu, hoccamlığı hesabına insanın, gururu hesabına, kibri hesabına bir yolda gidiliyor gibi olur. Fakat değerlendirildiği zaman bu,
Cenab-ı Hakk'ı bilmede ve bulmada bir vahid-i kıyasi olur. Evet. Bu da şu manada, bu emanet. Bu ikinci manasıyla sorular ona göre tertip ettiği için birinci şıkkı bırakıyorum ben. Zalumiyet ve cehuliyeti izale eden emaneti bırakıyor, emanetin başka bir veçhi olan, insanda Allah'ı bilmek için vahid-i kıyası olan yönüne geçiyoruz. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın esmasının noktayı mihrakiyesi, çok dilimizde kullanılan bir kelime olarak odak noktası şeklinde izah ediyor. Adeta kainata dağınık esma-i ilahi, fenerin başında ışığı toparlar gibi, toparlanmak suretiyle belli bir noktaya tevcih edilmiş. Binbir esma-i ilahinin cilvegahı olan veya kısmı azamının tecelli ettiği bir varlık olan insanı görüyoruz. Odak noktası diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Cemil, Garib, Mucib, Habib isimlerini alın, Kahhar, Fettah, Cebbar bu isimlere kadar insanda toplanıyor bunlar. Bu mahiyetiyle insan, Cenab-ı Hakk'ın esmasına aynı olabilecek mahiyette yaratılmış. Bir diğer husus, insanda bu esmanın bulunması yönüyle, insan kendinde bulunan bu nakıs esma ile nakıs olmayan birinin esmasına intikal ediyor. Dikkat buyurun, bir var bizde bunlar. Bizde varlığıyla esasen bunu bize veren, ihsan edenin hazinesinde bunların bulunduğu kanaati içimizde hasıl oluyor. Diyoruz ki bunlar bize ondan geliyor. Mesela bir cemal varsa cemilden geliyor. Mesela bir idrak varsa bize bir ilim sıfatından geliyor. Mesela bir irade varsa mürid isminden geliyor. Mesela bir kudret varsa Allah'ın kudret sıfatından geliyor. Bizde ne varsa hepsi ondan geliyor diyoruz. Yani bizde mevcut olan şeyleri gördükten sonra onda bunların mevcut olduğu kanaati içimizde hasıl oluyor. Bir böyle anlıyoruz. Bir de bizde her şey sınırlı. Her şey muhat. Cenab-ı Hak'ta ise namütenahi. Biz bizdeki sınırlı şeylerle onda bu işin namütenahi olduğunu görüyoruz. Bizim iktidarımız ve gücümüz elimizin döndüğü daire içinde cereyan ediyor. Nereye elimiz ulaşırsa işte oraya ünümüz çatıyor ve gücümüz yetiyor. Elimizin ulaşamadığı daire içinde tasarruf yapamıyoruz. Şimdi böylesine dar bir irade ve kudretle biz kainat çapında cereyan eden hadiselere bakıyor, Halık'ın namütenahi kudret ve iradesine muttali oluyoruz. Halık'ın namütenahi kudret ve iradesini tanıma imkanına sahip oluyoruz. Keza dar bir sahata ilmimiz cereyan ediyor. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah'ın bildirdiğinden başka bir şey bilemezsiniz. Onun ilminden bir şey ihata edemezsiniz, ancak dilediği kadar bir şeye sahip olabilirsiniz. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Şu karma karışık ve keşmekeş siyasi hava nasıl durunur muttali olamıyoruz. Siyasi liderleri biliyoruz. Siyasi atmosfere muttali oluyoruz. Bu siyasi havayı meydana getiren, ika eden, bu efkar-ı ammeyi hasıl eden kimseleri çok iyi tanıyoruz. Fakat şu umumi siyasi seyrin nereye gideceğini tahmin edemiyoruz. Neden? İlmimiz sınırlı. Yarın başımıza gelecek şeyi bilemiyoruz. Ne kadar şey idrak eder ve kavrar bunu bilemiyoruz. İşte bu sınırlı ilmimizde, dar bir dairede cereyan eden sınırlı ilmimizde, Halik'te bunun namütenahi olduğunu görüyoruz. Çünkü bütün kainatı ezelden ebede kadar sarsmadan, bozmadan, bir arıza meydana getirmeden, bütün hadiseleri aksatmadan idare etmek öyle muhit bir ilim ister ki en ilk sebeple en son sebep müsebbebi birden görsün. En ilk illetle en son malulu birden görsün. Ta ikisi arasında haytı uslatı bilsin, arızasız onları yürütsün. Sebebi müsebbebi vaz eden o, onları gören o, bir tenasüp içinde onları birbirine bağlayan o ve muhit ilmiyle her şeyi gören, keşfeden, kontrol eden, hepsinin üzerinde nigehban olan yine o. Biz dar ilmimizde onun muhit ilmine intikal ediyoruz. Bunun gibi dar konuşuyoruz, biz belli şeyler konuşuyoruz. Belli kelimelerle maksadımızı anlatıyoruz. Az dilden, edebiyattan ve dili edebiyatı psikolojinin yanına getirmeden şunu anlıyoruz. İnsan içinde bir kısım dönüp dolaşan mefhumlar var. Yeni dilde kavramlar diyorlar.
Bu mefhumlar öyle alem şumul, öyle köklü ki bunlar da insanlar, bunlar müşterek değerlerdir, anlaşabilirler. Bu mefhumlarda yani insanın içindeki bu mefhumda çok defa komünist kapitalistle anlaşır, kapitalist faşistle anlaşır, faşist Müslümanla anlaşır. Mefhumlar o kadar alem şumuldur. Frenkçi evrensel diyorlar. O kadar alem şumuldur. Ama bu mefhumlar haddi zatında efkarın dar kalıplarına döküldüğü zaman, kelimelere döküldüğü zaman, bu sübjektif hakikatlar yani objektif hüviyete irca edildiği zaman daralır. Ancak %1'i ya kalır ya da kalmaz. İçinizde sizi bağlayan ve birleştiren büyük, geniş, alem şumul mefhumlar, kafanın dar kalıpları yani rasyonalizmin dar kalıpları içine döküldüğü, kelimelerin dar kalıpları içinde manalarını bulduğu zaman kırpıla kırpıla o hale gelir ki, halk dilinde bağışlayın mevzun ciddiyetiyle hiç de mütenasip değil, leylek kuşa döner. Mefhumdan, kavramdan tutun, maksadı ifade etmeye gelin, mesele o kadar daralacak ki, adeta bunları görüyoruz, bu barajlarda görüyoruz böyle. Başta çok geniş bir sahada su aşağıya doğru bırakılıyor, neticede tribünü çevirmek için daralttıkça daraltılıyor veya eski değirmenlerde çarkı çevirmek için daralttıkça daraltılıyor. Şimdi mefhumlar öyle geniş bir şeyden başlıyor, bir sahadan başlıyor. Gayet geniş bir çapta başlıyor, daraldıkça daralıyor. Bununla şu hususu arz etmek istedim esasen. İnsanın iç yapısında da öyle, bu mefhumlar, kavramlar, dışa kelimeler halinde dökülünce fevkalade daraldığını görüyoruz. Şunun için arz ettim bunu. Burada bir sanat yapmak için değil. Esasen kelam-ı gücümüz de bizim dardır. Değil Allah'a ait ilmin ifade edilmesi, kainat esrarının ifade edilmesi, kendi içimizde neşru nema bulan mefhumları da ifade eden aciziz. Hiç kimse içinde hissettiğini ifade edemez. Onun için büyük şair, ben o nameden müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennümündür. Esas dile getiremediğim nameden heyecanlıyım der. Demek işte hissedilen başka. O zaman Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatına bakın. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bütün kainatta bir anda konuşur. Bütün insanların kalbine bir anda konuşur. Her kalp vicdanında Mevla'nın sesini, soluğunu hissettiği zaman bunlar mecaz. Mevla'ya ait ilhama her kalp, her vicdan mahbit olduğu zaman Allah konuşuyor demek. Cenab-ı Vacibül Vücud karıncadan alın da insana kadar. Çünkü hayvanata da vahyediyor Allah. وَاَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ Arıya Allah vahyetti diyor Kur'an-ı Kerim. O muhteşem peteğini hazırlamasında, yapmasında arı, sevk-i ilahi olarak Allah'ın ilhamına, vahyine mazhardır. Yeryüzünde ne kadar hayvan ve haşerat var sizin bildiğiniz? Siz 400 bin deyin, 800 bin deyin, 1 milyon deyin, 1 trilyon deyin. Denizlerin dibine inin, başka kürelere çıkın. Oralarda canlılar bulun. Hepsi her an Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle sevk olunmaktadır. Demek hususi telefonuyla Allah Celle Celaluhu hepsiyle birden konuşuyor. İşte bu kelam sıfatının azametle Hazreti Musa'ya Tur'da tevcih edince Cenab-ı Hak, Hazreti Musa şöyle dedi, senin kelamın bu mu Allah'ım? 1000 insanın sözü kuvvetinde, 1000 kesretten kinayedir. Hazreti Musa'nın orada duyduğu kelam-ı ilahi, belki milyar defa milyarca insanın sözünün çok üstündeydi. Bu Hazreti Musa bayıldı, kendinden geçti, almadı. Vahidiyetle kelam sıfatının zuhur ve tecellisi, ahadiyetin mazhar olabilme keyfiyetiyle ancak işi kavrayacak Hazreti Musa'nın tahammül edeceği bir hal, tahammül edeceği bir durumda değildi, tahammül fersaydı, bayıldı Hazreti Musa. O zaman bakın, bizdeki dar kelimeyle bütün kainatla bir anda konuşan ve biriyle konuşması diğeriyle konuşmasına mani olmayan Hazreti Allah'ın namütenahilini anlıyoruz kelamda dahi. Bunun gibi duyma, belli şeyleri duyuyoruz. Ne duyuyoruz? İlim bize diyor ki siz ancak 1 milyonda 5-6 duyuyorsunuz. Çeşitli boydaki ihtizazlardan ancak 1 milyon sıralayalım bunları, tertip edelim. Bu 1 milyon duyulabilme durumunda olan ihtizazattan ancak 5-6 tanesini duyuyorsunuz. Halbuki Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, haçta bir defa kendi vicdanımda çok iyi hissettim, bu hissedişi ifade edecek kelime bilmiyorum, sadece 1-2 defa naklettim bunu. Her elini açıp Ya Rabbi diyene lebbeyk diyor.
birinin dua etmesi diğerinin duasının dinlenmesine mani değil. La yushghiluhu şey'un an şey'in. Hiçbir şey bir şeyden onu alıkoymaz. Milyar defa milyarca diller dua eder de hepsinin duasını duyar ve hepsinin duasına icabet buyurur. Hepsine ne diyorsun der. O sem'i mukaddesiyle kulak kesilir. Tabir caiz. Şimdi biz muhit ve sınırlı duyuşumuzda da bu duyma keyfiyetinin bizim gibi kulaktan münezzeh Allah Celle Celaluhu. Ondaki sınırsızlığı idrak ediyoruz. Şimdi meseleyi umumileştirelim. Bizde Cenab-ı Hakk'a ait bir kısım hakikatların gölgeleri var. Biz bu gölgeler sayesinde bu gölgelerin, bu zillerin birer asılları olabileceği kanaatine varıyoruz. Diyoruz ki bu dar, sınırlı şeyler esasen sınırsız birinden geliyor. Hatta bizdeki tuğle emel, dikkat buyurun, ölmeme arzusu, ebediyet iştiyakı, cennet isteği esasen Cenab-ı Hakk'ın ebediyetinden gelen bir arzudur. Allah'tan gelmeseydi bu sınırsızlık arzusu, bizde böyle bir arzu olamazdı. Çünkü ben gördüm, babam öldü, ondan evvel dedem öldü, nenem öldü. Realiteler, hakikatler katiyen bana telkin etti ki sen ebedi değilsin. Sen tunçtan, demirden değilsin. Senden evvel sökülüp giden herkes gibi sen de söküleceksin. Benim neslim, aslım, yeryüzüne geldiği günden bugüne, hal diliyle, kitaplar halinde bana anlatılan şey hepsi şudur. İster kitaplarda okuyayım, ister müşahedeme arz olunsun, isterse kendim göreyim. Anlatılan şey şudur, sen ebedi değilsin. Halbuki ben bu telkin altında kalıp da böyle ebedi olmadığıma öyle inanmalıydım ki, kainatta bundan daha kavi hiçbir şey inanmamalıydım. Bununla beraber 1000 tane vaiz, nasih ders verse, benim fani olduğumu anlatsa, ben yine ah beka diyorum, ah ebediyet diyorum. Bu Halik'teki ebediyetten insan ruhuna, fıtratına ve vicdanına inikas eden bir hakikatin ifadesidir. Onun için rasyonalizmin kurucularından Descartes der ki, bende namütenahi arzular var, istekler var. Bu benden olamaz diyor. Çünkü ben sınırlıyım. Etrafımdaki eşyadan da olamaz. Çünkü onlar da sınırlı. Her şey mütenahi. Öyleyse bende kendisini gösteren bu namütenahilik arzusu bana bir namütenahiden gelmektedir. İşte her vicdan, kendi vicdanını dinlediği zaman kendisinde eksik ve gedik, birer gölgeden ibaret bulunan hakikatlara tutunmak suretiyle bu gölgelerin asıllarının ve hakikatların hakikati olarak zat-ı vacibül vücutta bulunduğunu görecek, idrak edecektir. O zaman insanın delliğini meydana getiren, sıfat, esma ve şuunat-ı ilahiyenin noktayı mihrakiyesi olan insan, bunları kendisine mal edecek kısmen. Diyecek ki işte bunlara ben sahibim. Sonra bunlardaki eksiği ve gediği görerek, eksik ve gedik olmayan, münezzeh ve mukaddes esma ve sıfata intikal edecek, Allah'ı tanıyacak. Bir de bu yönü var, bu emanetin. Bir diğer yönü de şu, insan bir maslahata binaen kendisine benlik arzusu verilmiştir. Biraz bu iradeden doğmaktadır. İradeli olan herkes bir bakıma bendir. Suistimal edildiği zaman bu irade mevzuu, bundan bir firavunluk, bir nemrutluk çıkabilir. Nasıl diyor Karun? İnnemâ utitu alâ ilmin indi. Bana verilen her şey, nezd-i beşeriyetinde bulunan ilimden bana gelmiştir diyor. Şimdi ben diyor, bütün mal, mena, servet, her şey, malumatımın eseri, semeresidir diyor. Bu, suistimal edilmiş bir enaniyet ve bir benliğin ifadesi. Suistimal edilmiş. Terbiye gördüğü zaman, şeriatı garranın tezgahından geçtiği zaman, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin potasında eridiği zaman, bu benlik vaid-i kıyası olarak Allah'ı tanır. Tanımaya vesile olur. Evvela gereği var benliğin. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasavvufi bir neşve içinde ele alınırken nokta diye anlatılır. Cemaat tabi bu devirde tasavvufa hakikatlara ve tasavvuf terminolojisine çok yabancıdır. Noktaya dair risaleler yazılmıştır. Nokta demiş. Bismillah'ın noktası, benin noktası. Koskocaman bir kitap yazmış. Ve bununla hakikati Ahmedi aleyhissalatu vesselam'ı anlatmış. Bunun hulasası şudur.
Nokta esasen bir çizginin en küçük parçasıdır. Kalemin hakikatin ucunun esasen ademe temasıyla ilk meydana gelen husustur. Ve bununla adem gibi görünen şeye bir işaret konmak suretiyle adem parçalanmıştır. Ve görünmüştür ki verasında esasen mutlak adem yoktur. Belki bir vücudun zıddı olmayan, niddi olmayan bir vücudun bilinmesi için böyle bir nokta gerekiyordu ki, zaruri idi ki esasen o bir vahidi kıyası olarak verasında kendine zıt olan şeyi göstersin. Çünkü Allah'ın zıttı niddi yoktur. Onun için Allah Celle Celaluhu mevcudu mutlak olarak bilinemez. Nasıl karanlıksız bir ışık bilinemez, mertebeleri ihate edilemez, öyle de o ışığın içine bir karanlık koymak lazım ki derecesine göre bütün ışıklar bir tertibe göre sıraya girsin ve bilinmeye başlasınlar. Mesela 0 derecede karanlık, 1 derecede karanlık, 2 derecede karanlık, 3 derecede karanlık. Bunları bir tertibe koyabilmemiz için esasen karşısında bir ışık tasavvuru gerektir. Veya 1 derece ışık, 2 derece ışık, 3 derece ışık, 4 derece ışık diyebilmek için yine bir karanlık gerektir. İşte mutlak nur, mutlak feyiz ve feyezan olan, vücudu akdesten gelen şeylere karşı, vücudu akdesin envarı karşısında, Cenab-ı Hakk'ın esasen yokluk aleminde, varlığının gölgesi mahiyetinde Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir nokta halinde Allah'ın remzi elifin üzerine konunca elif nokta nokta bilinmeye başladı. Biz elifi ancak nokta sayesinde bildik. Dedik ki bu nokta elifin hasiyetini taşıyor. Elifte ne varsa bu noktada vardır. Ama belki milyar defa milyarlarca nokta gerektir ki esasen biz bunların hasiyetini toplayalım, bir yere şöyle toparlayalım bunları, bir noktayı mihraki haline getirelim. Ondan sonra o elife ait bütün hasiyetlerin hepsi bunda vardır diyelim. Sadece bize bir fikir veriyor nokta elifin bilinmesi mevzuunda. Noktaya dair kitap yazmış ve bunu anlatıyor bize. Bunların manası şudur. Zıttı olmayan bir şey bilinmez. Onun için Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bir karanlık yaratmıştır. Bir karanlık yaratmıştır ki o sayede kendi varlığı idrak edilsin. Ve bu karanlık insan enaniyeti, insan benliğidir. Yeryüzüne insan gelmeden evvel Allah bilinmezdi. Onun için bir tasavvufçu esasen insanı Allah yarattı demek suretiyle, Allah'ı insan yarattı demek suretiyle bir tekerleme savurmaktadır. Başkası da söyler bunu, küfrünün muktezası olarak söyler. Bunun manası şudur tasavvufta. Yani insan var olacağı ana kadar yeryüzünde, kainatta Allah Celle Celaluhu cami esmasıyla ve sıfatıyla bilinemiyordu. Ancak insan sayesinde bilindi. Hazreti Adem'e esmayı talim etti, kendisini bildirdi. Ve Allah yeryüzünde insan sayesinde bilinir, bir mevcudu meçhul halinde kendisini gösterdi. Bunun manası budur. İnsan benliği sayesinde şöyledir. Buraya kadar ben irademle yapıyorum. Benim iradem dardır. Fakat yine bir nokta gibidir. Verasında bütün işleri Allah yapıyor. İnsan dar ilmiyle şöyledir. Buraya kadar ben biliyorum. Halbuki benim bilgi sahamın dışında çok şeyler oluyor. Öyleyse verasını Allah biliyor der. İnsan iradesiyle buraya kadar benim tasarrufum içindedir. Ötesi Allah'ın tasarrufu içindedir. Kudretiyle buraya kadar benim tasarrufum içindedir. Ötesi Allah'ın tasarrufu içindedir. Sem'iyle keza, basarıyla keza insan bir had çizer. Kendi benliğinin yerini tayin etmeye çalışır ve sonra onunla Allah'ın namütenayi varlığına intikal eder. Bu noktada terbiye-i Ahmediye ile müteeddip olunca o insan nefsine ayırdığı bu şeylerden de vazgeçer. Dikkat buyurun, diyor ki elindeki o noktayı da atıverir. O nokta oraya kadar işe yarıyordu. Kullanılmış pasaport gibi onu da atıverir. Bitti senin içindir. Sen sadece onu bana tanıtmak için verilmiş bir emanetsin. Bak emanet diyor zaten. İnna aradna'l emanete ale's semavati vel ard. Emanet. Emanet. Gittiği zaman mesul de olmazsın. Emanet tabirinden de o vardır. Emanet birinin öhdesine verilse, kaybolsa o emanetin asıl sahibi gelip almaz, istemez onu. Bu Allah'ın kanunu. Onda da öyle. Sen onu kullandıktan sonra bitmiş bir pil gibi atacaksın, kullanılmış bir pasaport gibi atacaksın,
belediye arabasında kullandığın bir bilet gibi atacaksın, işi bitti onun. O sana Halık'ını tanıtmak için verilmiş bir emanet. Bitince attın. O zaman sen temerrüt etmeden, teferrün etmeden kurtulacak. Firavunluk gayyasına düşmeden kurtulacak, nebilik şahikatına veya nübüvvete ait mananın şahikatına yükseleceksin.